Tarihte İmparator Caligula olarak biliniyor. 31 Ağustos milattan sonra 12'de İtalya'nın Antium kentinde doğdu. Babası Germanicus, milattan önce 15'te doğmuş ve geleceğin imparatoru Tiberius'un yeğeniydi. Almanya'daki lejyonlara komuta etmek ve 2 kez konsüllük yapmak için yükseldi. Roma askerleri ve halkı arasında popülerdi ve Augustus'un isteği üzerine Almanya'daki seferlerinin ardından Tiberius tarafından evlat edinilerek halefiyet sırasına getirildi. Germanicus, Tiberius tarafından doğuya gönderildi ve daha sonra milattan sonra 19'da orada öldü. Annesi yaşlı Agrippina, milattan önce 14'te doğdu ve Julia ile ikinci kocası Agrippa'nın kızı ve Augustus'un torunuydu. Germanicus ile evlendi ve 9 çocukları oldu. İkisi bebekken, biri de erken çocukluk döneminde öldü. Sonunda çocuklarından sadece 4'ü kocası gibi ondan daha uzun yaşadı. Askerler ve Roma halkı arasında popülerdi ve bu da kendisiyle Tiberius arasında giderek büyüyen bir uçuruma neden oldu ve sonunda sürgüne gönderildi. M.S. 29 yılında doğdu ve sonrasında M.S. 33 yılında açlıktan öldü. Gaius Caligula olarak doğdu. İlk yıllarını İtalya'da geçirdi. Zamanının bir kısmını Augustus'un evinde geçirdi. Germanicus, M.S. 13 yılında Almanya'ya gittiğinde ve Agrippina ona katıldığında. Gaius, Augustus tarafından milattan sonra 14 yılında onlara katılmak üzere gönderildi. Yolculuğa Mayıs ayında başladı. Lejyonlar tarafından hızla gözde oldu ve annesinin ona giydirdiği minyatür, lejyoner üniformasının bir parçası olarak giydiği asker botları nedeniyle ona Caligula veya Küçük Botlar lakabını taktılar. Caligula'nın milattan sonra 14 yılında lejyonlar arasındaki isyanı bastırmaya yardım ettiği söylenir. Agrippina'ya onu güvenli bir şekilde yakındaki bir kabile yerleşimine götürmesi talimatı verildiğinde bu durum askerleri utandırdı ve barış sağlandı. Askerler hem Agrippina'nın hem de Caligula'nın kampa dönmesini istedi. Germanicus kabul etti. Caligula dönebilirdi ama annesi mevcut hamileliğinin kalan süresi boyunca yok kalacaktı. Caligula muhtemelen kampta kaldı ta ki Germanicus M.S. 17'de Roma'ya dönene kadar orada bir zafer alayı düzenledi ve Caligula babasının savaş arabasında 4 kardeşiyle birlikte geçit töreni sırasında yer aldı. Germanicus doğuya komuta için atandığında Agrippina ve Caligula ona eşlik etti. Yolculuk onları sıcak bir şekilde karşılandıkları eyaletlerden geçirerek ilerleyişlerini zafer alayı gibi bir geçit törenine benzetti. Modern gün Türkiye'sindeki Assos'a milattan sonra 19'da vardıklarında Caligula sadece 5 yaşındayken ilk konuşmasını yaptığı söylenir. Muhtemelen Germanicus M.E. 19'da Mısır'ı ziyaret ettiğinde Caligula ebeveynlerine eşlik etti. Germanicus o yılın sonlarında öldüğünde dönüş yolunda Caligula annesiyle birlikte Germanicus'un küllerini Roma'ya getiren geçit töreninin bir parçasıydı. M.S. 20. İtalya'ya vardılar. Caligula'nın eğitimi veya erken yıllarıyla ilgili diğer konular hakkında az şey bilinir. Muhtemelen senatoryal sınıfın diğer çocuklarının izlediği eğitime benzer bir eğitim almıştır. Ve bu sırada kardeşleri Nero Sezar ve Drusus Sezar, halefiyet sırasındaki yerlerini alsa da, o dönemde Caligula Tiberius'un planlarında yer almıyordu. Bu ara yıllarda Seianus iktidara yükseldi ve Tiberius'un favorisi oldu. Agrippina ile imparator arasındaki ilişkiler kötüleşmeye devam etti ve Tiberius'un oğlu Drusus'un M.S. 23'te ölümünden sonra Seianus'un manevralarından şüphelenerek ona ve etrafındakilere karşı şüphesi arttı. M.S. 27'de Tiberius Agrippina ve en büyük oğlu Nero, Sezar'a karşı o kadar şüphelenmişti ki ikisi ev hapsine alındı.
Bu da Caligula ve iki kız kardeşi Drusilla ve Livilla'nın büyük anneleri Livia'nın evine taşınmasına yol açtı. Diğer kız kardeşi genç Agrippina, Tiberius tarafından Domitius Ahenobarbus'a nişanlandı. MS 28'de Tiberius'un Roma'dan emekliliğinin ardından Anakara'ya dönüşlerinden birinde Livia öldüğünde, MSS 29'da Caligula onun cenaze konuşmasını yaptı. Livia'nın ölümünden sonra Caligula ve kız kardeşleri, büyükannesi Antonia'nın evine alındı. O, Marcus Antonius'un kızıydı. Antonia, Doğu eyaletlerinde iyi bağlantılara sahipti ve onunla kalırken Caligula, Trakya prensleri olan 3 kişiyle kalıcı dostluklar kurmaya başladı. Önerildi ki, büyükannesiyle yaşarken Drusilla ile ensesti başladı. Ancak modern kanıt yorumları, Caligula'nın kız kardeşiyle yakın olduğunu söylese de, ensest suçlamasının sadece iftiradan ibaret olduğunu öne sürer. Önceki 2 yılda annesi ve kardeşleriyle ne kadar temas ettiği bilinmiyor. Ancak Antonia'nın evine getirildikleri sırada Tiberius, Caligula'nın annesi ve büyük kardeşi Nero Caesar'ı sürgüne göndermişti ve ertesi yıl kardeşi Drusus Caesar hapsedildi. Seianus'un entrikaları tam gaz devam ederken EMTT 30'da Antonia, Tiberius'a bir mektup yazdı. Mektubun içeriği bilinmese de Tiberius üzerinde etkisi olmuş gibi görünüyor ve yılın sonuna doğru Caligula'yı yıllar önce emekli olduğu Capri adasına çağırdı. Olağan dışı bir şekilde 18 yaşında Caligula toga virilisi giydi ama öncekilerin aldığı onurlerden yoksun olarak. Belki de bu noktada Tiberius Seianus'a karşı dönmeye başladı ve Caligula'nın Germanicus ailesine karşı entrikalarının bir sonraki hedefi olabileceği ihtimali göz ardı edilemez. Ancak aynı zamanda Caligula'nın Germanicus'un oğlu olarak popülaritesi nedeniyle bir tür rehin olarak hizmet ettiği ve Tiberius'un konumunu stabilize ettiği, Germanicus ailesinin düşüşünde suçlu görülenlere yönelik kötü hisleri göz önünde bulundurarak önerilmiştir. MS 31'in başlarında Caligula Tiberius'un tavsiyesi üzerine bir rahiplik unvanı aldı. MS 33'te kardeşi Drusus Caesar'ın açlıktan öldüğü ve ardından annesinin öldüğü zaman ne hissettiği bilinmiyor. Ne hissettiyse kendi aklına sakladı ve Tiberius'a karşı şikayette bulunmaktan veya konuşmaktan kaçındı. Aslında imparatorun aile üyelerine yönelik hisleri göz önünde bulundurulduğunda, Caligula'nın durumuna göre davranışını uyarladığı ve Tiberius'un öfkesini tetiklememek için çaba gösterdiği önerilmiştir. Açıkça Caligula, onu yerinde tutma girişiminde başarılı oldu ve Tiberius'un sevgisini kazanmasa da şüphe uyandıracak bir şey yapmadı. Aynı yıl kardeşinin ve annesinin ölümlerinde Caligula, gereken minimum yaşın altında olmasına rağmen ilk kamu görevini quaestor olarak üstlendi ve yaş gerekliliklerini 5 yıl önceden karşılayarak görevleri üstlenme izni verildi. Augur pozisyonu önerilse de bunun yerine daha yüksek Pontifler Koleji'ne terfi ettirildi. O yıl Tiberius, onun evliliğini Junia Claudilla ile Antium'da düzenledi ama evlilik uzun sürmedi. Kadın ertesi yıl doğum sırasında öldü. İlk karısının ölümünden sonra Caligula, Praetorian Prefect Macro'nun karısı Ennia ile ilişkiye girmiş olabilir. Birincil hesaplar olayın nasıl başladığı konusunda farklı açıklamalar sunsa da, her biri Caligula'nın bugün bilinen karakter resmini çizer. Ancak bir kez daha modern kanıt incelemeleri, Macro ve Ennia'nın başlangıçta Caligula tarafından favori tutulduğunu ve onun gelecekteki halefiyetini güvence altına almalarında rol oynadıklarını söylese de, gerçek bir ilişki olması pek olası değil. MS 35'e gelindiğinde, Tiberius 70'li yaşlarının ortasındaydı ve halefiyet Tiberius tarafından netleştirilmemişti. O yıl vasiyetini yazdı ama kimin halef olacağı konusunda kesin bir karar vermedi. Bunun yerine imparatorluk varlıklarını torunu Gemellus ve Caligula arasında eşit olarak böldü. Birçok tarihçi, bunun Tiberius'un onları ortak varisler yapma isteğini işaret ettiğini öne sürer. Ama ne yarışmacı resmi olarak bir sonraki imparator olarak belirlenmişti. Bu yüzden
Tiberius'un seçim konusunda biraz çelişkili olduğu muhtemeldir ve Tacitus'un imparatorun karar verme gücünü toplayamadığı hesabı en olasıdır. Ayrıca Tiberius'un Gemellus'un Caligula'nın elinde güvenliği için korktuğu ve bu yüzden son kararı vermesini engellediği önerilmiştir. MS 36'da Caligula, Büyük Herod'un torunu Julius Agrippa, bazen Herod Agrippa olarak bilinir ile temas kurdu. Tiberius'tan Capri'yi ziyaret etme izni aldı. Agrippa, Gemellus'un arkadaşı olması gerekiyordu ama bunun yerine Caligula'dan yana oldu. Onu Tiberius'tan daha iyi bir imparator olacağını övücü sözlerle yaladı ve sözleri Tiberius'a rapor edildiğinde tutuklandı. Caligula ise herhangi bir ceza almadı. Tiberius MS 37 Mart'ında Misenum'da öldüğünde halefiyet sorusu hala açıktı. Bir kez daha Caligula hakkındaki birincil hesaplar farklılık gösterir ama hepsi onun imparatorun ölümünde Praetorian Prefect Macro ile birlikte rol oynadığını öne sürer. Hiçbir iddianın doğrulanamamasına rağmen. Ne kadar dahil olduğu veya olmadığı ne olursa olsun, Praetorianlar kendi ellerine aldı ve Tiberius'un öldüğü gün Caligula'yı imparator ilan ettiler. Roma'ya varmadan önce Caligula'dan Julius Agrippa'nın hapisten ev hapsine çıkarılması talimatı geldi. Caligula cesedi Roma'ya eşlik ederek Mart sonlarında ölümünden neredeyse 2 hafta sonra varışını kutlayan sevinçli kalabalıklarla karşılandı. Senato sonra Caligula'ya Principate gücünü resmen verdi. O bunu kabul etti ama Pater Patriae unvanını reddetti. Bunu yılın ilerleyen zamanlarında kabul edecekti. Caligula şimdi sadece 24 yaşında imparator olmuştu ve Germanicus'un oğlu olarak halkın popülaritesine sahipti. Tiberius'un halefleri olabileceklerden farklı olarak yönetişim veya askeri komuta konusunda hazırlığı yoktu. Senato Tiberius'un vasiyetini geçersiz kılsa da, Caligula'nın imparator olarak ilk eylemlerinden biri, Tiberius'un halka ve orduya yaptığı ödemelerin vasiyetlerini onurlandırmasıydı. Ancak Roma'ya varmadan önce Senato'ya, Tiberius'un tanrılaştırılması için iletişim kurdu ama teklif reddedildi ve Caligula bunu takip etmedi. Ayrıca Maiestas davalarının sonunu ilan etti. Yani Roma devleti, halkı veya imparatora karşı iddialarla ilgili davalar, Tiberius'un son yıllarında salgına dönüşmüştü. Sürgüne gönderilen veya hapsedilen mağdurların özgürlüklerini vereceğini ve davalara ilişkin tüm belgelerin yakılacağını ilan etti. Ayrıca Senato ile çalışmayı vaat etti. Bu noktada Livia 9 yıldır ölmüştü ve yeni imparator tarafından reddedilen vasiyetleri ancak şimdi verildi. Caligula ayrıca kendi bağışlarını ekledi. Praetorianlara ve Roma halkına verilen serveti artırdı ve Tiberius altında nadir olan oyunları yeniledi. Roma'dan sürgün edilen aktörleri geri çağırdı. Yakında Tiberius'un cenaze konuşmasını yaptı ama ölen imparator hakkında çok az şey söyledi. Ancak erken dönemde Partlarla uğraşmak zorunda kaldı. Tiberius'un son yıllarında doğuda sorun çıkarıyorlardı. Partlar, Tiberius'un talimatıyla onlarla barış yapıp Ermenistan tahtında Roma yanlısı bir hükümdar tutarken, Vitellius adlı Suriye valisi tarafından ilerleyişi durdurulmuştu. Ermenistan her zaman Partlar için çekişme kaynağıydı. Tiberius altındaki hükümdar Mitradates, Caligula tarafından Roma'ya geri çağrıldı ve hapsedildi. Kendi hükümdarını yerleştirmeyerek Partlarla barışa taviz verdi. Bu Augustus politikasına aykırıydı. Caligula ayrıca aile üyelerini onurlandırmak ve annesiyle büyük kardeşinin öldüğü adalara seyahat etmek için yola çıktı. Kalıntılarını kendi elleriyle topladı ve Ostia üzerinden Roma'ya döndürdü. Kalabalık şehirden geçirilerek Augustus mozolesine taşındı ve gömüldü. Geçit töreni zafer alayı tarzındaydı. Aile üyeleri için bir dizi onur izledi. Eylül Germanicus adıyla yeniden adlandırıldı. Kardeşleri Nero ve Drusus'u onurlandırmak için sikkeler basıldı ve heykelleri şehirde sergilendi. Ayrıca annesi Agrippina'nın görüntüsünün gelecekteki geçit törenleri ve cenaze kurbanlarında eşlik edeceği ve her yıl onun onuruna oyunlar düzenleneceği bir ferman çıkardı.
Sonra kalan yaşayan aile üyelerine döndü. Antonia'ya Augusta unvanı verildi. Livia'nın yaşadığı sırada taşıdığı unvan. 3 kız kardeşi, onursal vestal bakireler yapıldı. Chastity gerekliliği olmadan, imparatora yemin edilen bağlılık yeminine dahil edildiler ve sirkteki oyunlar sırasında imparatorun locasında oturmalarına izin verildi. Amcası Claudius'a, Tiberius'un reddettiği siyasi hayata ilk adımlarını atmasına izin verdi. Caligula'nın konsül ortağı olarak belirlenerek. Sonra Gemellus'u evlat edindi. Ona toga virilis giyme ve princeps juventutis unvanını verdi. Etkili olarak Caligula'nın varisi yaptı ama bundan daha ileri gitti. Şehir içindeki heykellerinin sergilenilmesi dahil kendi onurlarını yasakladı. Bu sırada Julius Agrippa resmen Caligula tarafından serbest bırakıldı ve büyük babası Herod'un topraklarının bir parçası olan Trachonitis, Gaulanitis ve Batanea'yı, Tetrark Filip'in ölümünden beri Suriye valisinin yetkisi altındaki alanları ona verildi. Agrippa kral olarak adlandırıldı ve Tiberius altında ayrılan fonlar ona verildi. Bu sırada başka bir imparator dostu Antiochus'a babasının Komagene toprağı iade edildi. Tiberius tarafından imparatorluk eyaleti yapılmıştı. Caligula ilk konsüllüğünü 1 Temmuz milattan sonra 37'de üstlendi. Böylece önceki konsüller tam sürelerini tamamlayabildi. Göreve başladığında Senato'da Tiberius'un eylemlerini eleştiren bir konuşma yaptı. Kamusal selamlaşma biçiminde değişiklikler yaptı. Geleneksel selamlamayı terk etti. Konsüllük sadece birkaç ay sürdü ama bu süre zarfında Tiberius döneminde inşası başlamış Augustus Tapınağı'nı adadı. Adanışını kutlamak için büyük bir ziyafet ve gösterişli oyunlar düzenlendi. Yaklaşık 800 hayvan arenada halkın eğlencesi için öldürüldü. At arabası yarışları oldu ve Caligula kendisi zafer arabasıyla göründü. Hem o hem Claudius konsüllüğü sadece 2 ay sürdürdü. Sonra istifa ederek yılın kalan kısmı için belirlenenlere yer açtılar. Deneyim ve yaş bakımından öncekilerden yoksun olmasına rağmen Caligula erken aylarda imparator rolünü iyi oynadı. Zengin ve pleb sınıflarını kendine bağladı. Ancak başarısı tamamen kendisine atfedilemez. Makro ve eski kayınpederi Silanus'un onu yönlendirdiği ve kendi konumlarını güçlendirdiği görülür. Ama konsüllükten istifa ettikten kısa süre sonra felaket vurdu ve Caligula MS 37 Eylül veya Ekim civarında hastalandı ve ölüme yaklaştı. Neyin etkilediği bilinmiyor. Roma halkı haberden üzüntü duydu ve Palatine etrafında gece toplanmaları gözlendi. Caligula'nın çocuğu yoktu ama Gemellus'u evlat edinmişti. Bu yüzden Makro ve Silanus, halefiyet krizini önlemek için imparator ölürse, Gemellus'un halef olmasını sağlamak için hamleler yaptı. Ama Caligula'nın başka fikirleri vardı. Uzun süredir 3 kız kardeşinden Drusilla'yı en çok favori tuttuğu ve ona en yakın olduğu iddia edilir. Hastayken Drusilla'yı mirasçı seçti ve bir kadın halef olamasa da kocası olabilirdi. Caligula iyileşti ve hemen Gemellus'u kaldırmaya koyuldu. İmparatora karşı komplo kurmakla suçlandı. Gemellus intihar etmeye zorlandı. Ama nasıl yapılacağını talimat almadan önce askerler tarafından öldürüldü. İyileşmesinden kısa süre sonra flatörlere yönelik tutumunu anlatan başka bir olay. İyileşmesi için yemin eden 2 adamı sözlerini yerine getirmeye zorladı. Biri kendi ölümünü Caligula'nın yerine sunmuştu, diğeri iyileşirse gladyatör olarak savaşacağına yemin etmişti. Ancak 2 adamın gerçekten öldüğü veya sadece sözde ordeallara maruz kaldığı konusunda anlaşmazlık var. Tam sırası tartışmalı olsa da, iyileşmesinden kısa süre sonra Silanus'un gözünden düştü. Senatoda oy verme hakkı ilk olarak iptal edildi. Caligula prosedürü değiştirdiğinde. Ailesinin kalıntılarını almak için seyahat ederken, Silanus'un Roma'da kalması şüphelerini uyandırdı. İmparator denize dönüşmezse devralmak istediğini düşündü.
Gerçek neden ne olursa olsun, Silanus kendi ellerine aldı ve intihar etti. Sonra MTS 38 başlarında Caligula Macro'ya karşı harekete geçti. Mısır prefekti olarak atandı ve Praetorian prefekt olarak 2 adamla değiştirildi. İkisinden sadece Marcus Arecinus Clemens adlandırıldı. Augustus'un yaptığı gibi. Ama Macro Mısır'a ulaşmadı ve bir tarihçi tarafından atamanın Tiberius'un Seianus'a karşı kurduğu gibi bir aldatmaca olduğu önerildi. Birincil kaynak Suetonius'a göre suçlamalar, Macro ve karısı Ennia'ya karşı yapıldı ve ikisi de intihar etti. Bu ilk ölümlerin ortasında Caligula MS 37 sonlarında 3. kez evlendi. Livia Orestilla zaten nişanlıydı ama ilk evliliği gibi uzun sürmedi. Kısa süre sonra boşandılar. Livia Roma'dan sürgün edildi. Tarih belirsiz. O sırada imparatorluk işleri normal devam etti. MS 38. Yeni yıl, yeminleri yapıldı ama Tiberius'un fermanları hariç tutuldu ve tarih yazımına koyduğu yasak kaldırıldı. Ayrıca imparatorluk hesaplarını yayınladı. Tiberius döneminde bastırılmıştı. Adalet sisteminde değişiklikler yaptı. Senatoryal yargıç panellerine 5. bir panel ekledi ve kendisinin duyacağı davaların sayısını azalttı. Equestrian sınıfta reformlar yaptı. Tiberius'un indirimlerinden beri yeni girişi durdurmuştu. Uygun görülenler senatoda pozisyon alabilirdi. Ama Caligula daha ileri gitti. Augustus tarafından getirilen ve Tiberius altında devam eden İtalya satış vergisini kaldırdı. Alt sınıflara fayda sağladı. Ayrıca magistrat seçimlerini halka iade etti. Tiberius bunu senatoya vermişti. Augustus'un isteğiyle. Gösterişli oyunlar düzenledi. Septum'dan zemini kaldırıp su basarak deniz savaşları sahneledi. Erken politikalarının popülaritesi nedeniyle senato ona bir dizi onur verdi. Saltanatının ilk gününe Parilya unvanını verdi. Roma'nın kuruluşuyla ilişkilendirilmişti. Ancak Caligula, Tiberius veya Augustus'tan resmi imparatorluk ziyafetleri prosedürüne dair öncül olmadan imparatorluğun servetini sergileyerek geleneği çiğnedi. Bir dizi gösterişli ziyafet düzenledi. Favorilerine, kız kardeşlerine dahil masada onur pozisyonları verdi. Bir ziyafette sirke içinde eritilmiş inciler içtiği ve yemeklerin altın varakla kaplandığı söylenir. Servet gösterisi olarak. Başka bir gelenek ihlali ve Macro'nun daha erken etiket uyarılarına rağmen Caligula birçoklarının uygun görmeyeceği konukları davet etti. Araba sürücüsü Eutychus'a 2 milyon sestertius hediye etti. Geleneklere rağmen erken saltanatında Caligula'nın ziyafetlerine davet edilmek hala onurdu. Ama harcamaları ziyafetlerle sınırlı değildi. Caligula gladyatör oyunları ve tiyatro performanslarının büyük hayranıydı. Circus Maximus'u sık ziyaret etti, yeşil fraksiyon takımıyla vakit geçirdi, aktörler ve mimlerle de. Özellikle Mim Minester, Caligula'nın sevgilisi olarak anıldı, birlikte geçirdikleri zamandan. Eğlence kuralları gevşetildi ve Caligula altında aristokrasi erkekleri performanslarda rol aldı. Öncekiler altında yasaklanmıştı. Oyun ve performans sıklığı dramatik arttı. Tiberius altında büyük ölçüde azaltılmıştı. Caligula'nın popüler eğlencelere sevgisiyle her fırsatı değerlendirdiği görülüyor. Hatta gladyatörlerle antrenman yapıp savaştığı biliniyor. Saturnalia Festivali'ni 5 güne uzattı. Ancak eğlencenin çoğu seçilmiş praetorlar tarafından sağlandığı için giderlerin çoğu senatoryal sınıfa düştü. İmparatora değil. Gösterişli eğlencelerin yanı sıra Caligula hem kamu hem özel inşaat projelerine girişti. Tiberius altında büyük ölçüde kısılmıştı. Çoğu ölümünden önce tamamlanmamıştı. Kamu binalarından amfiteatr, Aqua Claudia ve Aqua Anio Novus su kemerleri ve Regium limanı. Ayrıca Tiberius altında yenileme sürecinde olan Pompei tiyatrosunu adadı. Ama kendi zevki içinde inşaat yapmaktan çekinmedi. Vatikan tepesinde at arabası yarışı için
kendi stadyumunu Circus Gai olarak bilineni yaptı ve Palatin'deki saraya genişletmeler başlattı. 10 Haziran milattan sonra 38'de Caligula'nın favori kız kardeşi Drusilla beklenmedik şekilde öldü. Üzüntüsü büyüktü ve kamu cenazesine katılamadı, yas derinliğinden. Övgüsünü kocası Lepidus yaptı. Caligula Roma'dan ayrıldı. Önce Alba'daki villasına, sonra Kampanya'ya ve Sicilya'ya gitti. Yas belirtisi olarak saç ve sakalını kestirmeden. Roma ve imparatorluğun diğer kısımlarında, örneğin Mısır'da yas dönemi ilan edildi ve gözlendi. Yas tutmayanlar mahkumiyet riski taşıyabilirdi. Aynı Livya onurlarını aldı, ölümünden sonra yas dönemi işlerin askıya alınmasını gerektirmemişti. Senato tarafından tanrılaştırıldı ve Venüs tapınağına heykeli dikildi. Ayrıca kendi tapınağı ve rahipler koleji olacaktı. Herhangi bir kadının yeminine dahil edilecekti ve imparatorluk şehirlerinde Pantea veya her şeyin tanrıçası olarak bilinecekti. Caligula, Drusilla'nın göklere yükseldiğini gördüğünü ilan eden birine bile boyun eğdi ve yalan söylüyorsa vurulacağını söyledi. Ona cömert bir ödül verdi. Doğum gününde her yıl 2 günlük gösterişli oyunlar düzenlenecekti. Ölümünden sonra bu onurlar, pek çoğu olağan dışı olmasa da siyasi önemsizliği nedeniyle bir kadına verilmesiydi. Drusilla'nın ölümünden sonraki aylarda ve Roma'ya dönüşünde Caligula 3. kez evlendi. Tam tarih bilinmiyor. Karısı Lolia Paulina, miras yoluyla büyük servete sahipti. Daha mütevazı ziyafetlerden birinde 40 milyon sestertius değerinde mücevherler giydiği söylenir. Caligula onu gelin olarak istediğinde, zaten Moesia, Masedonya ve Akaya valisi Publius Memmius Regulus ile evliydi. Daha mütevazı bir adam. Boşanmayı kabul etti ve Caligula'ya verdi. M.S. 38 sonlarına doğru Caligula Trakya prensesi Reskuporis Polimon II ve Kotis'e Antonia'nın evindeki zamanından beri tanıdığı Trakya, Pontus ve Küçük Ermenistan'ı verdi. Anneleri Kotis'in milattan sonra 19'daki ölümünden beri Roma yönetimi altındaydı. Aynı zamanda Mısır valisi Aulus Avilius Flaccus geri çağrıldı ve tutuklandı. Suçlamalar bilinmiyor. Yıl boyunca İskenderiye'de Yunanlılar ve Yahudiler arasında huzursuzluk vardı ama valinin kaldırılmasıyla gerilimler biraz dağıldı. Flaccus sürgüne mahkum edildi ve mallarına el konuldu. Lepidus araya girdi ve daha rahat bir sürgün sağladı. Caligula 2. konsüllüğünü 1 Ocak milattan sonra 39'da Lucius Apronius Caesianus ile üstlendi. Apronius 6. ayını tamamlarken Caligula 30 gün sonra istifa etti. Yerine Gnaeus Acerronius Proculus ve Sextus Nonius Quinctilianus atandı. Ama M.S. 39'da işler değişmeye başladı. Konsüllükten istifadan sonraki aylar için kaynaklar belirsiz olsa da eski konsüllerin dahil olduğu bir komplo keşfedildi. Davalar mahkemeden geçti ve komplocular Maiestas altında mahkum edildi. İsimleri verilmese de. Sonra yol onarımlarıyla ilgili Tiberius dönemine uzanan fon, kötüye kullanımından yolsuzlukla yargılananlar oldu. 5 senatör davası kaydedildi. Bunlardan 3'ü ölüm veya intiharla sonuçlandı. Sadece Seneca ve Hatip Domitius Afer kurtuldu. Ancak Caligula'nın senatörlerin toptan katliamı bu dönemde modern yorumlarda kanıt eksikliği nedeniyle reddedildi. Caligula Maiestas ile bitmemişti ve senatoya hitap etti. Tiberius'un tedavisini kınadı ve son yıllardaki Maiestas davalarındaki ölümlerden onları sorumlu tuttu. İmparatoru değil. Davaların mağdurlarının bilgilerini anlattı ve burada elini gösterdi. Konuşulanların yakılması gereken belgelerden geldiği kadar. Senatoyu ikiyüzlülükle kınadı. Ona onurlar sunup arkasından komplo kurmaları. Konuşmasının sonunda Maiestas davalarını yeniden başlattı ve senatoyu terk etti. Hükümdar konumunu netleştirdi. Ertesi gün senato övgüyle yanıt verdi
dindar, samimi hükümdar olarak konuşmasının yıl dönümünde merhameti için yıllık kurbanlar oyladı ve ona ovation verdi, eleştirdiği flatörlüğü yaparak. Ve bir süre böyle devam etti. Caligula şimdi aristokrasi arasındaki dostluk geleneğini sömürmeye başladı. Senato konuşmasından şüphede değildi. İmparatorun ne düşündüğü açıktı ama güç ondaydı ve şimdilik uymak zorunda kaldılar. Senatodan Tiberius'u, vasiyetlerinde belirtenlerin hepsini Caligula olarak değiştirmeleri kararı geçti. Ama bu kadar değildi. Büyük meblağlar hediye ederek alıcıları kendisine daha büyük hediyeler vermeye zorladı. Bazılarını borçlandırdı. Ayrıca kendi gladyatörlerini açık artırmaya koyduğunda varlığı fiyatları yükseltti mecburiyetten. Hatta bir Ponius Saturninus'u 13 gladyatör için 9 milyon sestertius teklif ettirdiği söylenir. Caligula'nın uyuklayan adamı işaret etmesiyle teklif olarak alındı. Caligula'nın en kötü şöhretli eylemlerinden biri atını konsül yapma isteği. Hem antik hem modern tarihçiler bunu deliliğini vurgulamak için kullandı. Ama başka bir açıklama, komplo keşfinden sonra Caligula senatörlere hislerini ifade etmekte çekinmedi ve şimdiye kadar mali aşağılama taktikleri kullandı. Favori yarış atı Incitatus'u ziyafetlere davet ettiği, altın yiyecekler yediği ve altın yemek takımlarıyla servis edildiği söylenir. Ama Caligula ayrıca ona mermer ahır, fil dişi yemlik, mor örtüler yaptırdı. Saray personeli ve yemek takımı vererek konuk ağırlamasına izin verdi. Komplonun senatoda birçok kişi tarafından bilindiği söylenir. Komplo ihbar edildi. Kim tarafından bilinmiyor ama tüm komplocular hemen açığa çıkarılmadı. Caligula önce konsüllere karşı harekete geçti, ofisten uzaklaştırdı ve fasceslerini kırdı. Bu, isimsiz konsüllerden birinin intiharına yol açtı. Domitius Afer ve Ovinius Didius Gallus yeni konsüller olarak atandı. Bu sırada Caligula Afrika eyaletini ikiye böldü ve son lejyonu senato kontrolünden çıkardı. Prokonsuldan imparatorluk legatına geçti. Böylece senatoryal askeri komutaları kısıtladı. Sonra Umbria'ya seyahat etti ama kısa kaldı ve kampanya planına rağmen uyarı olmadan Almanya'ya unrelenting hızda yola çıktı. Kız kardeşleri ve Lepidus retinüesindeydi. Kaynaklar biraz güvenilmez olsa da, komplo ve kampanya etrafındaki olaylar için tutarlı bir hesap üretme girişimleri yapıldı. Caligula'nın Gaetulicus'u şüphelendiği ve Umbria'dan uyarı olmadan ayrıldığı, komutana karşı hazırlık yapma şansı vermediği önerildi. Gaetulicus idam edildi ve yerine General Galba geçti. Aynı anda kız kardeşleri ve Lepidus'un suçu ortaya çıktı. Lepidus idam edildi ve kız kardeşler sürgün edildi. Askerlere sadakatleri için ödeme yaptı ve kendisine karşı kullanılacak kılıçları Roma'ya Mars Ultor Tapınağı'na sunmak için gönderdi. Senatoya mektupla komployu bildirdi ve akrabalarına gelecekteki onur yasakladı. Komplocularla bağlantılı senatörler için davalar oldu. Plotla ilgili olanlar ve diğerleri gibi gelecekteki İmparator Vespasyan onları kınamaya zorlandı. Yılın başındaki ilk komplo gibi Senato Caligula'ya ovation verdi ama bu geri tepti. Claudius'u delege heyetine lider seçtiklerinde Caligula'nın ailesi için onur yasağına doğrudan aykırıydı. Heyetin çoğu imparatora ulaşmadan Roma'ya geri gönderildi. Sadece birkaç kişi, Claudius dahil, kabul edildi. Ama Caligula'nın düşmanlığı olmadan değil. Senato'nun bu hatasından sonra Caligula onlara gelecekteki onur vermeyi yasakladı. Gaetulicus altında ordu gevşekleşmişti ve Galya'ya Alman akınlarını durduramamıştı. Şimdi Caligula düzeltmek zorundaydı. Hizmet tamamlama ödemesini azalttı ve birçok senturyonu yaş ve fiziksel durum nedeniyle terhis etti. Onursuz terhisler Gaetulicus'la bağlantılı komutanlara verildi. Almanya'ya yeniden konuşlandırıldıklarında komplo sonucunu bekledikleri düşünülerek. Galba sadakati için ödüllendirildi. Övgü ve yukarı Ren ordusunu etkili hale getirme göreviyle.
Benzer şekilde aşağı Ren ordusu komutanı Apronius Gaetulicus'la aile bağlantısı ve yenilgi kaydı nedeniyle Publius Gabinius Secundus ile değiştirildi. Mevsimin geç olması nedeniyle milattan sonra 39 sonunda gerçek askeri kampanya azdı. Ama küçük çatışmalar Roma ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Galba düşmanı geri püskürttü ve Vespasian Senato'ya Almanya'daki Caligula zaferini kutlamak için oyunlar önerdi. Caligula Lyon'da kışladı, vergi kayıtlarını inceledi. Dio, kampanya için Galya'nın zengin sakinlerini idam edip servetlerine el koyduğunu söyler. Ama bu antik tarihçinin Caligula'ya karşı ön yargısını yansıtan bir bozulma muhtemeldir. Çünkü kız kardeşlerinin hane halkının tamamını açık artırmaya koyduğu bilinir. Sonra Augustus ve Tiberius altında biriken değerli eşyaları da açık artırmaya koydu. Galya'da Caligula'nın profili yükseldi. Galyalılara Roma prestijiyle bağlantılı nesneler edinme fırsatı verdi. Lyon imparatorun ziyaretinden kazandı. Caligula masrafıyla oyunlar ve tiyatro performansları. Lyon, eğlencelerin tadını çıkarırken yakındaki Viyen, modern Viyen, Fransa, sakinlerine Roma vatandaşlığı verildi. MST 40 başında Caligula 3. konsüllüğünü üstlendi. Ama Roma'dan uzaklığı nedeniyle Senato, onun adına hareket etmekten korkarak tüm işleri erteledi. 12 Ocak'ta imparatorun konsüllükten istifa ettiği haberi geldi. İşler başladı. Kapitol'de Caligula'ya kurbanlar ve boş taht önünde prostrasyonlar. Sonra Senato genç imparator için övgü ve dualar sundu. Yeni konsüller pozisyona girdikten kısa süre sonra Caligula'dan başka bir mektup geldi. İmparator ve Drusilla için heykeller dikilmesine yol açtı. MS 40 başındaki olaylar hala tartışmalıdır. Kaynaklardan kesin cevap çıkarılamaz. Alman toprağını fethetmek yerine Ren kampanyası savunma kapasitesinde devam etti. Galba liderliğindeki Caligula reorganize ettikten sonra. Caligula sonra Britanya işgali için yola çıktığı söylenir. Ama bu zamanda Britanya'yı işgal etmeyi planladığı kesin söylenemez. Ren sınırı Gaetulicus altında olduğundan daha iyi olsa da henüz güvende değildi. Bir yandan Caligula'nın Ren'den kanala askeri geçit töreni yaptığı, varışta sürgündeki Adminius'u resmi olarak aldığı ve teslimiyetini kabul ettiği önerilir. Deniz kabukları toplama emri zafer kutlamalarının parçasıydı ve Roma'ya getirilip zaferinin parçası olarak sergilendi. Askerlere donatif ödendi. Diğer yandan lejyonların kıyıda isyan ettiği, Britanya'ya geçişi reddettiği ve kabuk toplama emrinin aşağılayıcı ceza olduğu önerilir. Detay eksikliği ve kaynakların ön yargılı doğası nedeniyle bu öneriler diğerlerinden daha olası. Ama ikisi de kesin kanıtlanamaz. Caligula Roma'ya döndü ve Senato delege heyetince yarı yolda karşılandı. Başkente acele etmesini teşvik ettiler. Muhtemelen başarısız komplodan. Senatoya hisleri iyileşmemişti ve kılıcının kabzasına vurarak "Geri dönüyorum ve bu da" dediği rivayet edilir. Daha ileri giderek şehre dönüşünde Senato'nun onu karşılamasını yasakladı. Bu noktada etrafındakilerde değişiklik oldu. Artık sadece kamusalda senatörler ve aristokrasi eşlik ederdi. Karısı ve 2 Praetorian Prefect konfidantları arasındaydı. Ama şimdi özgür adamlar gibi Callistus ve Protogenes'le köle Helikon'u senatörlere tercih etti, onlarla ilişkileri daha da kesti. Roma yolunda muhtemelen Client Kral, Moretania Ptolemy ile karşılaştı. İmparator yokken çağrılmıştı. Ptolemy tutuklandı ve Roma'da hapsedildi. Sonra idam edildi. Birkaç neden öne sürülür. Mor cübbesine hakaret, servetini isteme veya Gaetulicus komplosuyla aile bağlantısı. Ama Caligula saltanatının çoğu gibi hiçbir neden kesin değil. Eğer doğruysa. Ptolemy halkı arasında pek favori değildi ama idamı sadık unsurların isyanını tetikledi. Claudius altında MS 42'ye kadar tam bastırılamadı. Caligula şehre hemen girmedi. Bu sırada annesi Agrippina'nın bahçelerinde İskenderiye Yahudi delege heyetini Filo liderliğinde ilk kez karşıladı.
Yunanlılarla isyanlardan sonra zaman çizelgesi kesin doğrulanamaz. Kalabalıkta güvenlik endişesi ve senatodan onur yasağı nedeniyle zafer alayını engellediği için Roma'dan güneye Puteoli yakınındaki villasına, modern Pozzuoli, gitti. Zaferli dönüşü planladı. Kargo gemileri dört bir yandan toplandı ve Bay of Naples körfezinde Puteoli'den Baiae'ye 3 mil mesafede çift sıra dizildi. Toprakla doldurularak sağlam bir köprü yapıldı. Caligula Büyük İskender'in zırhını giyerek tanrılara kurban kesti ve köprüden ordusuyla Baiae'ye geçti. Ertesi gün ters yönde geçti. Bu sefer kuzeyden yağmalanmış eşyalar, aristokrasi dostları, askerler ve praetoryanlarla. Köprünün ortasındaki sahnede yemek yedikleri söylenir. Kutlama gemili koçlarla köprüye saldırıyla bitti. Çoğu battı. Suya düşenlerden bazıları boğuldu ama diğerleri kurtuldu. Olayın tam tarihi belirsiz. Birçok tarihçi Dio'ya göre milattan sonra 39'da Rene gitmeden önce yerleştirir. Diğerleri Josephus ve Seneca'ya göre bir yıl sonra kuzeyden dönüşte. Caligula sonunda 31 Ağustos milattan sonra 40'da 28. doğum gününde Roma'ya döndü ve ovation aldı. Bir dizi dava başlatıldı. Bazıları Maiestas altındaydı. Stoacı filozof Julius Canus ölümle cezalandırıldı. Muhtemelen komplo bağlantısı için Senato tarafından. Bazıları gibi Hatip Julius Africanus'un nedenleri belirlenemedi ve idam edildi. Az dava isimlendirildi. Kaynaklar Caligula'nın Senato'yu yok etmeyi planladığını iddia etse de senatörler birbirlerini kınamaya başladı. Ama tüm davalar idamla bitmedi. Senatör Pomponius başka biri tarafından muhtemelen Maiestas'la suçlandığında suçlayıcı tanık olarak özgür kadın Quintilia'yı çağırdı. Praetorian tribunu Cassius Chaerea tarafından işkence görse de hiçbir şey söylemedi. Suçlayıcı veya aklayıcı. Caligula'ya getirildiğinde yaralardan etkilendi ve Quintilia ile Pomponius'u serbest bıraktı. Kadına 800.000 sestertius ödül verdi. Kınamalar devam ederken aristokrasiden bir üçüncü komplo oluştu. Eski konsüloğlu Sextus Papinius, Battianus Bassus ve imparatorluk kuaestoruyla isimsiz bir senatör yakalandı ve idam edildi. Komplo senatör Annius Cerealis tarafından ihbar edildi. Nero altında kendi sonunu buldu. Caligula son komplo keşfinden sonra senatodaki hisleri sömürdü ve bir sonraki oturumda kalanlara af verdi. Az kalmıştı ama hala onlara karşı kötüydü. Sözleri senatörlerde korku yarattı. Kimi hala öfkesini çektiğini belirtmedi. Bu sonraki otur. Senatör Scribonius Proculus onu selamladığında Protogenes imparatora nefreti hakkında keskin sözler söyledi. Bu diğer senatörleri provoke etti. Proculus'a saldırdılar ve parçaladılar. Kalıntıları Caligula'ya sunuldu. Zevk duyduğu rivayet edilir. Proculus'un ölümünden sonra Caligula senatörlerle uzlaştığını ilan etti. Onlar da lehine festivaller oyladı ve yüksek bir platformda oturmasını, yaklaşanlardan uzak ve senatoda askeri muhafız izni verdi. Şimdi Caligula Seianus'un bir taktiğini kullandı. Kölelerin efendilerine dava açmasına izin verdi. Böylece Roma'nın önde gelenleri sadece kamusalda dilini tutmak zorunda kalmadı. Evleri de artık güvende değildi. Sonuçta Claudius bir kölesi tarafından kınandı ve davayla karşılaştı. Josephus'a göre Caligula amcasının idamını umuyordu. Kanıtlanamaz. Dava imparator etkisizce düştü. Caligula'nın en kötü şöhretli hikayelerinden biri Palatine'de genel ev açması, tarih verilmese de. Ancak şimdi bunun senatör davranışlarını kontrol etme yolu olduğu genel evden ziyade familiares uzantısı olduğu önerilir. Aristokrasinin favori üyelerinin sarayda yaşadığı gelenek. Bu sefer sözde fahişeler, yüksek rütbeli konsüllerin karıları ve çocuklarıydı. Rehin olarak kocaları ve babaları aileye verilen onur için hediyelerle ödemek ve imparatorla dostluk yemini etmek zorunda. Senatoya diğer açık saldırılar başladı.
kimseyi muaf tutmadan. Senato ve ekvestriyanların tiyatro performanslarında ayrılmış koltuklarını kaldırdı. Rekabet şiddetli hale geldi ve pleblerle karışmalarına yol açtı. Statülerini aşağıladı. Claudius tekrar düşmanlıkla karşılaştı. Senato'daki oyu son sıraya indirildi. Tüm konularda son oy veren. Silanus'un yıllar önceki tedavisine benzer ama daha ileri, eski cumhuriyetçi aileleri hedef aldı ve Campus Martius'taki heykellerini kaldırmalarını emretti. Sadece o karar verebilirdi. Ünlü cumhuriyetçilerin torunları aile onurlarından mahrum edildi. Pompei'nin torununun büyük ünvanını kullanması yasaklandı. Aşağılama devam etti. Caligula senatörlere elini veya ayağını öpmelerini teklif etti ve jesti iade etmedi. Aralarındaki eşitlik sembolünü hor gördü. Birçok kez alt sınıflara yaptı. Saygın ve yüksek üyeleri tamamen snobladı. Ve bu şekilde kamu favorisi alanlar hala açık teşekkür etti. MS 40 orta veya sonlarında doğuda bu sefer Yahudiye'de daha fazla huzursuzluktan sonra Caligula imparatorluk kültünün ve heykelinin Kudüs tapınağına kurulacağını ilan etti. Bu sıkça tanrı olduğunu düşündüğünün kanıtı olarak gösterilir. Aslında bu, huzursuzluk sırasında Camnia'da imparatorluk sunağının Yahudilerce yok edilmesine yanıt olarak daha olasıdır. Caligula'nın kendini tanrı sandığına dair kanıt yok. Augustus'tan beri Senato imparatorları eylemleri övmek için ilahi olarak adlandırırdı ve Augustus ile Tiberius bu onurları reddederdi. Caligula'nın erken saltanatında da aynı. Sadece komplolardan sonra Senato'ya tutumu değişince bu tür saygıya izin verdi. Ve senatörleri aşağılama taktiği olarak kullanıldığı önerilir. Boyun eğmelerini göstererek. Eyaletlerdeki imparatorluk kültü Roma'ya eyalet sadakatini yansıtırdı. Mevcut imparatora tapınma değil. Divine hükümdar kültleri başka yerlerde ve Helenik bölgelerde yaygındı. Caligula'nın kendini böyle stilize ettiği önerisi yok. Kamusalda tanrı ve tanrıça kılığında giyinmesi tapılma isteği değil. Senato'nun tanrı olarak saygılarını, hipokrasisini ifşa etme girişimiydi. MS 41 Ocak'ına gelindiğinde Caligula İskenderiye'ye uzun ziyaret planlarını finalize etmişti. Başkenti oraya taşıma planı da olabilir. 3. komplo keşfinden beri iç dairesindekilere güvensizliği artmıştı. Gerçekten Bassus'un babası Capito komploda bağlantılı aristokratları ve kendi yardımcılarını kınamıştı. Reddedildi ama şüphe tohumları ekildi. Caligula özgür adam, Callistus ve Praetorian prefektlerin sadakat protestolarına rağmen ikna olmadı. Onları tehlikeye attı. Callistus ve prefektler Caligula'yı kendileri öldüremezdi ama Praetorian üst kademelerinde gelecekteki misilleme korkusu yayıldı. Praetorian tribunu Cassius Chaerea, imparatorla en çok temas eden, vergi toplama ve işkence gibi iğrenç görevler veren ve imparatorun şakalarının hedefi olan suikastı önerdi. Komplo oluştu, Chaerea hevesliydi ve başka tribunu Cornelius Sabinus'u yanına aldı. Ama prefekt Clemens tarafından defalarca ertelenerek nihayet 24 Ocak için tarih belirlendi. Ertesi gün İskenderiye'ye ayrılış. Caligula sabah tiyatroda Augustus'a kurban keserek performansı açtı, sonra saraya döndü. Tiyatrodan eşliğinden ayrıldıktan sonra iki tribunun arasında kaldı. Cinayetin birkaç farklı hesabı var ama çoğu Chaerea'nın ilk darbeyi vurduğunu ve Sabinus ile Centurionların saldırdığını söyler. Caligula'nın ölümü hemen karısı ve çocuğunun bir tribunu Lupus tarafından öldürülmesiyle takip edildi. Ölümünden hemen sonra sarayda imparatorluk, German bodyguardı tarafından bir dizi komplocu öldürüldü, diğerleri aranırken. Tiyatro seyircileri, imparatora saldırının haberinden dehşete düştü ve söylentiler yayıldı. Bazıları, imparatorun hiç ölmediğini söyler. Kısa süre sonra, Aruntius Rusticus tarafından Caligula'nın gerçekten öldüğü doğrulandı. Bu tiyatroyu saran German bodyguard'ı yatıştırdı ve seyircilerin ayrılmasına izin verdi.
Senato arasında imparatorluğun geleceği tartışıldı. Bazıları Cumhuriyet'in restorasyonunu aradı. Ama ertesi gün Praetorian prefektler Claudius'u imparator ilan etti ve Senato yakında izledi. Onu pozisyonunda onayladı. Sabinus hariç tüm kalan suikastçılar idam edildi. İntihar etti. Caligula yıllarca deli ve şehvetli bir imparator olarak görüldü. Ama giderek modern tarihçiler birincil kaynakları yeniden değerlendirdi ve hesapların ona düşmanca olduğunu, deli tiran canavar resmini çizdiğini, saltanatına uymayan sonraki imparatorların kötü niteliklerini yansıttığını öne sürer, amacına uydurarak. Bu yüzden Caligula'nın anlatılarımızı ön yargılı kılar. Almanya'daki zamanı iyi bir örnek. Galba ve Vespasian'ın Suetonius hesapları, milattan sonra 39 sonlarında küçük zaferleri işaret eder ama Caligula hesabında komployu tamamen atlar. Bölgedeki eylemlerini farik bir tabloya dönüştürür. Son 10 yılda gelişen durumu düzeltmeye çalışan bir imparator yerine. Benzer şekilde Tiberius'un sağlıklı hazine bırakmasına rağmen Caligula'nın imparatorluğu iflas ettirdiği iyi bilinir. Ama modern mali incelemeler, onun gösterişli harcamalarına rağmen sağlam ekonomik politika izlediğini ve hazineyi iyi durumda bıraktığını gösterir. Ayrıca yıllarca 3 kız kardeşiyle ensest anlatısı yayıldı ve bugün azınlık tarihçilerce doğru kabul edilir. Ama çağdaşlarından ziyade sonraki hesaplarda Suetonius gibi. Tacitus'un Agrippina hesabı Nero ile ensest girişiminden bahseder ama Caligula'dan söz etmez. Yani suçlamalar iftira olarak görülmelidir. Caligula'nın saltanatı iyi başladı. Nefret edilen Tiberius'un yerine genç imparator olarak karşılandı. Halk ve senato tarafından popüler ve yeni bir işbirliği ve dostluk dönemi getirir gibiydi. Caligula başlangıçta Augustus'u taklit etti. Kendini senatoya eşit göstererek ve onlarla çalışmayı vaat ederek. Erken politikaları halka fayda sağladı ve Roma'ya Tiberius altında görülmemiş kamu inşaat programı başlattı. Aristokrasinin korkularını yatıştırdı. Son 10 yılın salgın majestas davalarını yasakladı ve hayatta kalan mağdurları affetti. Gemellus, Silanus ve Macron'un ölümlerinden sonra bile eylemleri haklı görüldü ve halk ile orduda popüler kaldı ölümüne kadar. Kendi ilgileri nedeniyle Tiberius'un eğlence ve edebiyata karşı eylemlerini geri aldı. Senatörler dahil herkesçe iyi karşılandı. Ama ilk komplo keşfinden sonra değişim geldi ve Caligula'nın senato ve aristokrasiye genel tutumu ekşidi. Zamanla daha düşmanca ve girdiklerinden bağımsız yönetmeye eğilimli oldu. Saldırıları önce inceydi, sonra açık hale geldi. Aristokrasi de birçoklarının kamu aşağılamasına yol açtı ve resentmentleri, komploları sürdürdü. İlişkileri daha da kötüleştirdi. Caligula hedeflediklerinin rahatsızlığını sapkın bir mizahla izledi. Kendilerinin getirdiklerini düşünerek ve mali veya fiziksel zarara aldırmadan eylemlerini senatonun ikiyüzlü ve boyun eğici doğasını ifşa etmek için aşırıya kaçırdı. Aynı zamanda güçlerini aşındırarak ve bu bir delinin eylemleri değil. Yüzyıllardır Roma'da güç tutan gövde olmadan yönetmek isteyen aklı başında ve hesapçı bir bireyin eylemleriydi. İmparator Caligula hakkında ne düşünüyorsunuz? Antik ve modern tarihçiler tarafından yeteneksiz bir hükümdar ve kanını arzulayan deli bir tiran olarak haklı mı karakterize edildi? Yoksa ünü hak etmiyor mu? Yorum bölümünde bize bildirin. Hoşça kalın.